7 yıl sonra 2016-2023 20 Nisan 2023 Arefe 21-22-23 Nisan Bayram 27 Nisan 2016-2023 Kısa tarihi ilk 7'sinden sonra Ramazan ayının sonlarına yaklaşan ve Z kuşağından olan 2001 yılında doğan genç Musab, 30. cüzü tamamlamak üzereydi. Ramazan ayında Kur'an ile yoğun bir ilişki kurarak hem kendi yaşamlarında hem de toplumlarında önemli değişimlerin yaşanmasına vesile oldu. Musab bir karar aldı. Kur'an'la olan yolculuğu Ramazan'da kalmamalı, bayramdan sonra surelerin peygambere gelişindeki kronolojiyi gözeterek siyer eşliğinde arkadaşlarıyla bir sonraki Ramazan'a kadar okumalıydı. Arkadaşlarıyla evlerinin oturma odasındalar. Ramazan ayı atmosferini yansıtan, pencerelerde renkli fenerler. Odanın bir köşesinde hurma ve su ile süslenmiş iftar sofrası. Sofra etrafında toplandılar, iftar sonrası tüm sene Kur'an okuma kararını müzakere ettiler. Her birinin yüzünde heyecan ve kararlılık ifadesi vardı. Oda sıcak ve samimi bir atmosfere sahip, bir köşede Kur'an-ı Kerim'i ve dini kitapları bulunan bir kitaplık duruyor. Duvarlarda İslami hat sanatı ve kaligrafi örnekleri asılı. Kur'an sureleri kronolojik sıraya göre incelemeye karar verdiler. Peygamberlerin hayatlarını ve insanın yaratılışını anlatan hikayeleri incelemeye karar verdiler. Ramazan'da Kur'an'la olan yolculukları burada son bulmayacaktı. Bayramdan sonra surelerin peygambere gelişindeki kronolojiye göre siyer eşliğinde okuyacaklardı. 2. Odada yoğun çalışma ve öğrenme havası hakim. Musab çalışma masasında oturdu, elinde Kur'an-ı Kerim ve not defteri. Masanın üzerinde kalem ve kitaplarla ilgili kaynaklar var. Duvarında, üzerinde 30. cüzdeki surelerin isimleri yazılı bir pano asılı. Musab, pano üzerindeki sure isimlerini not defterine yazıyor, düşünüyor, dikkatlice planlar yapıyor. 30. cüzde yer alan Kur'an'ın yaklaşık 1/3'ünü oluşturan 37 surenin adını içeren notlarını bir araya topladı. Ramazan bereketiyle tüm cüzleri şevkle okumuştu. 37 surenin adlarını etiketlediği şöyle bir kaydı oldu. Bünyesinde en çok surenin 11 sure yer aldığı geçen cüzün 3 katından daha fazlası, 37, bu cüzde yer alır. Yaklaşık Kur'an surelerinin 1/3'ü, her cüz standart 20 sayfeden oluştuğuna göre, bu cüzde yer alan surelerin kısa pasajlardan ibaret olacağı malum. Bu kısa pasajların çoğu Kur'an vahyinin en erken dönemlerine ait metinleri muhtevidir. Cüzdeki 2 Medine suresinden biri olan Nasr, Veda Haccı günlerine denk gelen bir zaman dilimine ait Kur'an'ın son suresidir. Yine bu cüz bünyesinde yer alan ilk vahyini Ramazan sonrası ilk dersimiz yapalım. Bu son cüzün ilk ayetlerden müteşekkil olan yapısı, Ramazan itikafında bütün bir Kur'an vahyini gözden geçirme fırsatı bulabilenleri, Fıtrat Bayramı sonrasında alaktan başlayan bir yaratılış varoluşa çağırır gibidir. Okuma bir siyere dönüşerek tüm seneye yayılan halimiz olacaktır. Mekke'nin gündemine oturan bir Haber-i Nebe 78 vardı ve temel gündem bunun soruşturulması etrafında döndü. Vahyin o temel gündemin, bizim de hanemizin, küremizin gündemine oturtamadıkça yaşayan dünyanın etkili aktörlerinden değiliz demektir. Nebe suresini 79, sıradaki Naziat izler. Yine büyük sarsıntı günlerine yeminle başlayan ayetleri okuyoruz.
Abese 80 suresinin Kur'an vahyi içinde çok ayrıcalıklı bir yeri vardır. Vahyin Hazreti Muhammed'in beşeri inisiyatifini aşan boyutunun en abide örneklerindendir bu sure. Arınmak isteyen yeryüzü sakinlerine müteveccih bir çehrenin sahibi olabilmek, yürüyen Kur'an kuşağının alametki farikası olmak zorundadır. Tekvir 81 suresinin diliyle hangi suçtan dolayı mazlumların, mahrumların gadır edilişlerinin, hakkı yenilenlerin takipçisi, sorgulayıcısı olmakta. İnfitar 82 ve İnşikak 84 arasına yerleşen Mutaffifin 83 çökmeye mahkum Mekke istikbarını, büyüklenenlerini, suçüstü yakalayan bir dille veda eder kente. Veda edemeyenler, kavuşmayı da hak edemeyeceklerdir. Mutaffifin bugünü en güzel betimleyen bir üst başlık adeta. Buruc 85, Uhdud ashabını unutulmaz kılan lafızlara imza atar. Tarih 86, karanlığı delen bir yıldızın parıltısı ardından konuşur bizimle. Allah 87, Rabbin adını en yükseklerde tutma azmini biler. Gâşiye 88, sorar, benim haberim gelmedi mi sana? Sahi, haber almış bir halimiz var mı üzerimizde? İl yabancı birinin, merkebini türkü çığırarak arar, teşbihi daha bir iyi oturuyor olmasın üstümüze. Fer 89, bir umuttur, bir yaşama sevinci bahşeden sestir. Hitamındaki sonundaki, ilahi seslenişin sarhoşu olmayan bir yürekte iman var mıdır acaba? Ey mutmain kişilik! Gir bahçeme, gir bana ait olanların arasına. Beled 90, malum Beled. Ama hala karyelerin anası şehirlerin merkezi olan temel şehir mi? Hala dönen bir dünya üzerinde mi Hillunus, yerleşmiş güvende, yoksa dünya bizim etrafımızda mı dönüyor? Eksen nerede, fail kim? Külli iradeyi küresel iradede görmeme kararlılığında olanlarımız bu paydada kayda değer orana girebiliyor mu? Şems İ 91 görenin üzerine düşmüştür duası aydınlığı da. Nakatullah Peygamber Salih'in devesi, sınavı bitmemiştir belki de. Arz, Şems'in ziyası düşünce üzerine her dem dabbeleri, yaratıkları çıkarmakta. Ya Leyl 92 ortalığı bürürse. Kuşku duymasın kimse, bizimdir diye sonduğunda olan, yakın zamanda olan, onlara terk edilmeyecek. Duha 93 ortaya çıkınca başlayacaktır. İnşirah 94. Boş kaldı mı, yeniden çalışacağı alanı bulmakta gecikmeyenler için, Tin, E 95, incire, yemin olsun ki, Alak 96, düşmüştür rahimlere. Alak, zigot, düşen rahimler Rahman'ın koruması altında küresel romanın 2000 yılına, binlere bedel bir gecenin, Kadir 97, 300 yıllık uykunun ardından uyanmaktalar. Fecre sabaha çıkana dek selam, İslam onlarla beraberdir. Kutsalını yitirmiş bir dünyanın sahip olmadığı errih onların içindedir sonsuza dek. Gidip Roma'nın tüm uluslarına Dinul Kayyume'yi, kalıcı son sağlam din, tebşir edecekler. Beyine 98, onlardadır çünkü. Bütün bir arzın, yeryüzünün, zilzal in 99, son büyük deprem, ardından haberlerini okuduğu bir çağın tanıkları olarak, Adiyat'ın yüz soluklanışını içimizde hissediyoruz. Biz de soruyoruz, Kariye 101, ne mahiyeti ne diye. Tekasür 102, üzre akıp giden bir asra 103 çağlara, yeminle, husran kaybetme, dışında kalabilmenin yollarını hatırlatıyoruz. İnanç, salih eylem, hakikat ve direnişin vasiyetleşildiği, sıkı salık verildiği bir iklim. Hümeze 104 de Lümeze de kendi mayasında olanı icra etmektedirler. Topladıkça toplayıp, saydıkça sayacaklardır.
Belki bir gün sürü sürü kuşçuklar devlerle donatılmış ordularını yenilmiş bir ekin yaprağına dönüştürecek. Yeter ki Melik çıplak diyen Melik'in Nas'a, insanların kralına Rabbine, mülteci yiğitler kendilerini ortaya koyabilsinler. Çil yavrusu gibi dağılır, Fil 105 ordusu. Küresel Roma'nın etbaanı, taraftarlarını açlık ve korkudan emin kılamadığı bir hilaf öpav hadariyetin, medeniyetin parçalanma sürecinin işaretleri değil mi? Kureyş 106, bu sahte dindarlıklara veil olsun der. Maun 107, ayracıyla maskesi düşürülen bu eddini, mutlak dini, tekzip üzere kurulu çatıya veil olsun ki, ebter soyu kesik değildir. Kevser 108. Göğüs germesini bilenler salata, namaza, devamda kararlılar. Bunu bilin ey hakikat örtücüleri, bilin ki teslim alamayacağınız bir çelik irade var burada. Asla sizin fecri kazık bakınıza katılmayacaktır. Küresel Roma'nın yolu onları bağlar, bu çelik iradeliler, ey kafirin, 109 diyebilmeyi unutmamış yürekliler, kendilerinde olan hukukla barışıktırlar. Ve bir gün, Allah ensarına nusret 110 ettiğinde, küresel Medine'nin dünyayı tenvir ettiğinde, dünya insanlarının fek onun cazibesine kapıldıkları bir medeniyeti inşa ettiklerinde sadece hamd ve tesbih düşecektir bize. Kağıttan kaplan Tebbe 111 olduğunda, bütün ihlis 112 ile samediyet zuhur edecek, türemeyen ve türetilemeyen bilaha, Rabbe, Melike mülteci olacak insanlar. Felak 113'dan felah doğacak, NS 114 Hakk'a yürüyecektir. Üfürülmüş düğümler çözülecektir. Abese suresi, Hazreti Muhammed'in beşeri inisiyatifini aşan boyutunu gösteren çok özel bir yere sahipti. Tekvir suresinde ise, mazlumların ve mahrumların haksızlığa uğramasının takipçisi ve sorgulayıcısı olma sorumluluğu vardı. Musab ve arkadaşlarının yolculuğu, imanlarını güçlendiren ve Kur'an'ı daha iyi anlamalarını sağlayan derin bir deneyim oldu. İnsanın yaratılışını ve Allah'ın kudretini daha iyi anladılar. Surelerde yer alan peygamberlerin yaşamlarında da insanın yaratılışına dair önemli ipuçları buldular. 3. Musab ve arkadaşları Hak ile Bayram gençler için ayrılmış derslik alanında toplandılar. Derslikte her biri Kur'an-ı Kerim ve notlarını yanlarında taşıyan, yoğun bir çalışma ve araştırma içinde olan gençler vardı. Bir köşede peygamberlerin hayatını anlatan kitaplar ve yaratılışla ilgili kaynaklar duruyordu. Gençler, gruplar halinde çalışarak surelerde yer alan yaratılış hikayelerini, peygamberlerin yaşamlarını ve insanın yaratılışını anlamaya çalışıyorlar. Derslikte hakim olan yoğun dikkat ve öğrenme isteği hissediliyor. Bayram sonrası ilk dersleri ilk vahiy olarak inen Alak suresi olacaktı. Allah'ın insanı bir zigottan yaratarak ona bilmediğini kalemle öğreterek onu onurlandıran Kerim Rabbine bir teşekkürdür bu. Bunun için özellikle embriyolojik evrelerin ve insan yaratılışının anlatıldığı ayetlere yöneldi. Bu konuları arkadaşlarıyla paylaşmak ve daha derinlemesine. Ramazan boyunca surelerde ne kadar çok embriyolojik evreye dikkat çekildiğini fark etmişlerdi. Son cüzdeki ey insan, kerim olan Rabbine karşı seni aldatan ne sorusu, Rabbinin nimetlerine insanlardan kiminin ikramın ikrarı içinde yol alırken, kimilerinin Rabbini ihanetle suçlaması Kerem üzerinde algıda seçici bir vurgu yaptı Alak suresi çalışmasında. Musab ve arkadaşları toplanan gençlere, embriyoloji ve Kur'an-ı Kerim'den elde ettikleri bilgilerle yaratılış hikayesini anlatılar ilk derslerinde. O da yaratılış hikayesini anlatan posterler ve süreçleri gösteren zaman çizelgeleriyle süslenmiş.
Bu süreçte elde ettikleri bilgi ve deneyimleri paylaşarak, dinleyicilere Kur'an'a olan bağlılıklarını ve hayatlarına kattığı değeri gösterdiler. Gençler dikkatle dinlediler ve konuşmacıların anlattığı bağlantıları not aldılar. 4. İlkin Musab bir açış konuşması yaptı. Güzide kardeşlerim, kuşaktaşlarım. Bayramı sevgili annemin yanında geçirdim, hayır dualarını aldım. Buraya gelmeden Kerem ile Mavi Marmara şehitliğindeydik. Babalarımızın ölümsüzlüğüne tanıklık ettik, hamdolsun. Dostlarım, bu sene dolu dolu bir Ramazan yaşadık. Ramazan nasıl tüm bir seneyi kuşatan bir yoğun yüklenme mevsimiymiş, yakından tanıklık ettik. İnşallah bugün yapacağımız ilk dersimizde bütün seneye yayılan süreçlerden akarak bir sonraki Ramazan'a çıkacağız. Anlattı. Varoluş kuşağından bir nefer olan babası Talip Bey'in mirasına sahip çıkan bir evlat olmak için çabaladığını, birazdan izleteceği Alak'ın menkıbesi videosunu onun dijital arşivlerinde bulduğunu, yapacağı sunum için güzel bir katkı vereceğini, varoluş kuşağının yok oluşa mahkum olmasın diye gelecek nesiller, diye verdikleri emeğin boşa gitmediği göstermek istediklerini, onlara şükran duyduklarını. Musab'ın sunumundan sonra Kevser'in yaptığı konuşmada oldukça etkileyiciydi. Normal bir embriyolojik gelişme sahnelerini izler gibi ilerleyen slide akışları, etkili ses efektlerinin de katkısıyla birden dehşet görüntülere dönüştü. Kürtajda parçalanan ceninler. Şu an bende aranızda olmayabilir, bu karşınızdaki kız çocuğu da günahsız bir durumda hiç hayata gelmemiş olabilirdi, dediğinde kuşkusuz herkes sarsıldı. Konunun önemi için özelini anlattı Kevser. Bir aile tartışmasında öfkeyle annesinin verdiği ani bir kararla kendisine elmas apartmanına atması. Şükür gibi elmas gibi bir doktor vardır orada. Yasemin teyze. Ne bedenin senin, ne çocuğun senin, hepiniz Allah'a aitsiniz. Veren canı ancak o alır ilkesiyle karşılaşır anne ve Kevser dünyaya gelir böylece. Tabi çok sonra böyle bir gerçekleşmemiş olan teşebbüsten bile vicdan azabı duyacaktır anne. Teselli etmek Kevser'e düşecektir. Venhar olmak değil Kevserliktir kaderi. İntihar değil, onun babası da Kerem gibi aynı geminin şehitleri olurlar. Annem bir şehit eşidir şimdi. Babası rüyasında görür kızı olacağını ve ismi ona malum olur. Sadece beden mi, kardeşlerim? Dağılmış aileler, sokakta büyüyen çocuklar, değerleriyle donatılmayan kuşakları katletmiyor muyuz? İnşallah Hatice ablanın çalışmalarına ben de destek vermeye çalışacağım. Ve Musab ve arkadaşları dernek avlusunda bir süreliğine ara vermiş ve sohbet ediyorlardı. Her birinin yüzünde imanlarını güçlendiren ve Kur'an'ı daha iyi anlamanın huzuru vardı. Musab ve arkadaşları Ankara'da aynı İmam Hatip Lisesi'nden mezun olup aile ve dostluk bağlarıyla da birbirlerine sıkı sıkıya bağlıydılar. Bu süreçte arkadaşlarının ve ailelerinin de desteğini alarak Kur'an'a olan bağlılıklarını daha da güçlendirdiler. Esat, Erkam, Selman ve en yakın arkadaşı olan Kerem. Kerem aynı zamanda teyzesinin oğlu. Onlardan birkaç yaş büyük Kerem'in ablası Hatice de aynı liseden. Musab'ın Ramazan sonrası programına en büyük desteği ve yüreklendirici cesareti de o verdi. Liseden sonra iç mimarlık üzerine okudu. Oturdukları 2 katlı pembe evin elmas apartmanı, alt katında babasından kalma bir abaya dükkanını işletiyor. Musab'ın teyzesi, oğlu ve kızı ile 2. katta kalıyorlar. Jinekolog. Kerem ve Musab aynı sene içinde dünyaya gelmişler.
Birinin anası, diğerinin ebesi olarak tanımlıyor kendisini. Yasemin'in kız kardeşi Emine, kocalarının ölümünden sonra evlenerek başka şehre yerleşse de o çocukları ile dul bir hayat sürüyor. Musab'ın annesi Gazi eğitimden mezun bir muallime. Musab ve arkadaşları kütüphane odasında embriyoloji ve Kur'an incelemesi yaparak yaratılış hikayesini derinlemesine incelediler. Oda, raflarda yer alan kitaplar ve notlarla doluydu. Arkadaşlar, bilgi edinme ve araştırma sürecine dalmış durumdalar. Masada zaman çizelgesi şeklinde düzenlenmiş, süreçlerin ve ilgili ayetlerin yazılı olduğu bir poster var. Farklı evrelerdeki embriyolojik bulguları ve ilgili ayetleri karşılaştırarak daha fazla anlam ve bilgi elde etmek için çalıştılar. Musab ve Kerem'in babaları da çok iyi iki arkadaşmışlar. 13 sene önce Mavi Marmara seferindeki şehitlerden oldular, Talip ve arkadaşı. 2 katlı pembe elmas apartmanı, Ankara sokaklarında sıcak ve hoş bir görüntü sunuyordu. Pencerelerde saksılarda yetişen çiçekler ve renkli perdelerle süslenmiş. Alt katta işletilen abaya dükkanının vitrininde güzel ve şık abayeler sergileniyor. Apartmanın önünde Musab ve Kerem'in aileleri güler yüzlü ve mutlu bir şekilde sohbet ediyorlar. Teyzesi Yasemin'in ondan sonra kurduğu Hak ile Bayram Derneği'nde etkinlikler yürütüyor. Musab ile Kerem de ona yardımcı olsalar da artık yeni projeleri için Başşehir'de bir aydınlanma evi oluşturacaklardı dernek binasında, rengarenk afişler, el ilanları ve etkinliklerle ilgili asılı duran duyurular teyzenin derneğinden kalma bir devamlılıktı. Ülkenin 2. yüzyılında, 23 Nisan'ın 103. yılında toplumsal değişimde önemli bir sacayağı olmak istiyorlardı. Musab, Kerem ve diğer gönüllüler, dernekte bir arada, farklı projeler üzerinde çalıştılar ve organizasyonlar düzenlediler. Odaları yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yansıtan, enerjik ve hareketli bir atmosfere sahipti. 6. Musab, Kerem'in ailesiyle oturma odasında bir araya geldi. Eski anıları paylaşıp geçmişten bahsettiler. Duvarlarda aileye ait, mutlu anılara dair fotoğraflar ve tablolar asılıydı. Odada hüzünlü ve özlem dolu anıların yanı sıra sevgi ve dayanışma hakimdi. Birbirlerine destek olma ve paylaşımda bulunma konusu inde kararlı görünüyorlardı. Surelerin zaman sıralamasına göre dizilimiyle embriyolojinin verdiği bilimsel bulgularla, onları da kullanarak 280 günlük bir yaratılış hikayesi oluşturdular. Surelerin içinde yer alan ayetlerin, insanın yaratılışının farklı evrelerini ve yaşam sürecini anlattığını fark ettiler. İnsanın yaratılışına dair derinlemesine bilgi edindiler. Peygamberlerin yaşamlarına dair önemli dersler buldular. Süreç, gençlerin imanlarını güçlendiren ve Kur'an'ı daha iyi anlamalarını sağlayan derin bir deneyim oldu. İnsanın yaratılışı ve Allah'ın kudreti daha büyük bir takdir ve minnet duygusuyla yaşamlarını sürdüreceklerdi. Hayatlarına daha fazla değer ve anlam katmaya başladılar. Bu hikaye, Musab ve arkadaşlarının Kur'an'a olan bağlılıklarını ve hayatlarına kattığı değeri gösteriyordu. Embriyoloji üzerinde çalışırken, Yasemin teyzenin pembe boyalı evindeki kütüphanesinden yararlanarak embriyolojik bulgularla desteklenen yaratılış hikayesini derinlemesine incelemeye başladılar. Sonra daha da detaylandırmak üzere şöyle bir taslak oluşturdular. Nisan 21, bir üzgün yüz fertilizasyon gerçekleşir ve anne, bebeğin varlığından henüz habersizdir. O sizi annelerinizin karnında yaratılış üstüne yaratılış yaparak 3 karanlık içinde, rahim, göbek zarı ve amniyon sıvısı içinde geliştiren sizin Rabbinizdir.
İşte Allah budur, sizin Rabbinizdir. Onun hükümranlığında ortak yoktur. Ona nasıl şirk koşuyorsunuz? Zümer 6. Mayıs 1 10 döllenmiş yumurta, rahme doğru ilerler ve burada blastula evresine geçer. Anne hamile olduğunu henüz bilmiyor. Ancak bebeğin duygusal dünyasında hissettiği sevgi ve koruma ihtiyacı başlamıştır. Sonra onu, embriyoyu, bir alak embriyo halinde yarattık. O halde alakayı da bir çiğnemlik et, bir kümeye dönüşmüş hücreler topluluğu yarattık. Müminun 14. Mayıs 30, 40 bebeğin kalbi atmaya başlar ve anne hamile olduğunu öğrenir. Anne şükran ve sevinçle doludur. Sonra o çiğnemlik eti de kemik yarattık. Sonra o kemiklere et giydirdik. Sonra onu başka bir yaratılışla yarattık. Yaratıcıların en güzeli olan Allah ne yücedir. Müminun 14. Temmuz 20, 90 üzgün 100 bebeğin temel organları oluşmuştur ve şimdi hızla büyümeye devam edecektir. Anne bebeğini hissetmeye başlar ve bu duygusal anı paylaşmak için bir günlük tutmaya karar verir. Gerçekten annesinin tuttuğu günlükler vardır Musab'ın. Onları şükranla okumuştur bu hazırlık sürecinde de. Hatıraları depreşti, hayalledi. Annesi, yatak odasında hamilelik sürecini anlatan günlük yazıyor. Odada anne ve bebek için hazırlanan şeylerle dolu bir masanın üstünde, günlük tutmak için kullanılan defter ve kalem tasavvur ediyor. Duvarlarda annenin hamilelik sürecini ve bebeğin büyüme evrelerini gösteren fotoğraflar ve tablolar asılı. Annesinin duygusal dünyasını ve bebeğe olan sevgisini ifade eden kelimeler ve ifadelerle günlüğüne döküşünü canlandırıyor. Ve insanı alaktan yarattık. Böylece onu işitmeyi ve görmeyi sağlayan duyu organları ile kalp ve akıl gibi düşünmeyi sağlayan organlarla donattık. İnsan 2. Eylül 17, 150 üzgün 100 bebeğin hareketleri annenin hissettiği en güçlü belirti haline gelir. Anne bu süre zarfında bebeği. Ekim 17, 180, bebeğin akciğerleri hızla gelişmekte ve doğum için hazırlanmaktadır. Anne bebeğin dünyaya gelişini heyecanla beklemekte ve bu süreçte daha fazla dua etmektedir. Yaratanların en güzeli olan Allah ne yücedir. Sizi topraktan sonra nutfeden, sonra alaktan yaratan O'dur. Hac 5. Kasım 17, 210 üzgün 100 bebeğin doğum pozisyonunu alması ve başının doğru konumda olması için rahimde dönmesi beklenmektedir. Anne doğumun yaklaştığını hissetmekte ve duygularını günlüğüne yazmaktadır. Andolsun biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Tin 4. Aralık 16, 250 üzgün 100 bebeğin doğumu için geri sayım başlamıştır ve anne, bebeğin gelişi için hazırlıklarını sürdürmektedir. Sonra onu bir alak, embriyo, halinde yarattık. O halde alakayı da bir çiğnemlik et, bir kümeye dönüşmüş hücreler topluluğu yarattık. Müminun 14. Ocak 26, 280 üzgün 100 bebeğin doğumu gerçekleşir ve yeni bir hayat başlar. Anne bebeğini kucağına alır ve şükran dolu bir kalple Allah'a dua eder. O insanı nutfeden yaratıp, sonra onu Allah'a karşı açık bir düşman kılan kimdir? Yasin 77. Yaratılış hikayesinin 280 günlük süreci boyunca, anne ve bebek, bilimsel verilere dayalı olarak gelişimlerini sürdürürken,
Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle insanın yaratılışı ve Allah'ın gücü hakkında bilgi sahibi olurlar. Bu süreç, hem anne hem de bebek için duygusal ve manevi bir dönüşümü temsil eder. 7. Ramazan'ın son gününün 20 Nisan'a gelmesini anlamlı buldu Musab. Peygamberin miladi doğum günü. Yıllar boyunca onu kutlu doğum haftası olarak kutlamış ülke. Gençler için anlamlı bir tevafuk oldu bu. Bayramın ilk günü aynı zamanda Cuma Bayramı günü. 20 Nisan'da kutlanan Peygamberin miladi doğum günü etkinlikleri için süslenmiş sokaklar ve insanlar neşeli. 3 gün sonra 23 Nisan'da coşkuyla kutlanan Çocuk Bayramı etkinlikleri ve gençlerin katılımı. Bu sene bayramın son günü de 23 Nisan ile kesişiyor. Bayramı annesinin yanına gidip orada geçirmek, bayram sonrası da ilk derslerini yapmayı düşündü. Yasemin yıllar önce bugünlerde Ankara'da bir meclis binasında yapılan bir etkinliğe onu ve çocuklarını götürmüş, etkinlik misafirleriyle tanıştırmıştı. O günden anılar üzerine sohbet etti Kerem ve Musab ile. Yapılan etkinlikten bir sahne ve gençlerin etkinlik misafirleriyle tanıştığı anı anlattı. Musab ve arkadaşları bir yandan siyer eşliğinde sureleri okurken, diğer yandan embriyolojik bulgularla desteklenen yaratılış hikayesini derinlemesine incelemişlerdi. Bu süreçte insanın yaratılışı ve evrenin sırları hakkında daha fazla bilgi edindiler ve bu bilgilerle imanlarını daha da güçlendirdiler. Musab, arkadaşları ve diğer Z kuşağı gençleri, Ramazan'dan sonra da Kur'an'a olan ilgilerini devam ettirerek, peygamberlerin hayatları ve insanlık tarihine dair dersler çıkarmaya başladılar. Bu süreçte her bir surede yer alan bilgileri ve öğütleri hayatlarında uygulamaya çalıştılar. Bu sayede toplumlarında ve yaşamlarında daha bilinçli ve sorumlu bireyler haline geldiler. Z kuşağı üzerinden oluşturulan yanlış bir algıya parçaladılar böylece. Onlar Musab kuşağıydı. Babasının kitapları içinde daha önce görüp okuduğu bir kitapçıktaki "Ey Musab" diye başlayan seslenişlerin muhatabı olarak kendisini buluyordu. Annesinin teyit ettiği bilgiyle bayramda bu konuda içinde bir inşirah buldu. Babasının ona bu adı verişinde, altını çizdiği bu satırların olduğundan emindi artık. Musab ve arkadaşlarının, toplum içinde insanlara ilham veren davranışları ve etkileşimler. İnsanların, Musab ve arkadaşlarının etkisiyle değerlere dayalı bir yaşam sürdürüyorlardı. Musab ve arkadaşların kişisel gelişimlerine önem verdiler. Ders çalışma, kitap okuma, araştırma yapma vb. Toplumda önemli roller üstlendiler. Liderlik pozisyonları, projeler, sosyal sorumluluk faaliyetleri vb. 8. Kur'an'a olan bağlılıkları ve hayatlarını şekillendiren değerleri sayesinde, Musab ve arkadaşları zamanla etrafındaki insanlara da ilham kaynağı oldular. İçlerinde bulundukları toplumda, insanların dikkatini insanın yaratılışı, evrenin sırları ve yaşamlarına dair değerlere çekmeyi başardılar. Bu sayede, insanlar daha anlamlı ve değerler üzerine kurulu bir yaşam sürmeye başladılar. Toplumun bu olumlu dönüşümü, Musab ve arkadaşlarının Kur'an'a olan bağlılıklarının ve onu hayatlarının merkezine alarak yaşamalarının bir sonucuydu. Onların bu çabaları, insanlar arasında daha huzurlu, mutlu ve adaletli bir toplumun oluşmasına katkı sağladı. Musab ve arkadaşları, bu süreçte kendi kişisel gelişimlerini de ihmal etmediler. Kur'an'ın rehberliğinde, ilim ve irfanlarını artırmaya, kendilerini daha iyi insanlar olarak yetiştirmeye devam ettiler. Bu sayede toplumlarında önemli roller üstlenerek,
daha iyi bir dünya için çalıştılar. 9. Her biri kendine özgü yeteneklerini ve ilgi alanlarını kullanarak toplumlarına daha büyük katkılarda bulunmaya yönelik çalışmalar yapmaya başladı. Mezun oldular. Musab, Esat, Erkam, Selman ve Kerem mezuniyet törenlerinde bir arada, gülümseyerek ve heyecanla hatıra fotoğrafı çekildiler. Mezuniyet kıyafetleri içinde olan gençlerin başarılarını kutlayan aileleri ve dostlarıyla çevrili etrafları. Okulun tabelası ve öğrencilerin süslediği bir pankart yer almış resimde. Esat, tıp alanında başarılı bir öğrenci olarak, embriyoloji ve insan yaratılışı hakkında Kur'an'dan aldığı ilhamla, insan sağlığı üzerine daha fazla çalışmaya başladı. Laboratuvarda embriyoloji çalışmaları yaptı. Erkam adalet ve kişi hakları ile ilgili surelerden etkilenerek, hukuk fakültesinde okuyor ve toplumda adaletin sağlanması için mücadele ediyordu. Hukuk kitaplarını inceleyerek adalet için çalıştı. Selman, peygamberlerin yaşamlarındaki fedakarlıklardan ilham alarak, sosyal hizmetler alanında çalışmaya başladı ve mazlumların ve ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştu. Kerem teyzesinin oğlu olarak, aile bağlarını ve toplum içindeki dayanışmayı güçlendiren değerlere yönelik daha fazla ilgi gösterdi. Teyzesinin ve kız kardeşinin yaşamlarından aldığı derslerle, ailevi sorumluluklarını daha ciddiye alarak, toplumda aile bağlarının önemini vurgulayan projelere katıldı. Kerem aile bağlarını güçlendiren projelere katıldı. Hatice, iç mimarlık alanında okumuştu, Kur'an'daki estetik değerleri ve insanların yaşam alanlarını güzelleştirme özen gösterdi. Kendi yeteneklerini kullanarak, insanların yaşam alanlarını daha güzel, daha işlevsel ve daha huzurlu hale getirmeye çalıştı. Hatice güzel ve işlevsel yaşam alanları tasarladı. Tüm bu çabalar, Musab ve arkadaşlarının toplumlarına olan katkılarının somut örnekleriydi. Onların bu çalışmaları, insanların yaşamlarında ve toplumlarında önemli değişimlere yol açarak, daha huzurlu ve mutlu bir toplumun oluşmasına katkı sağladı. Musab ve arkadaşları, bu süreçte aynı zamanda kendi kişisel gelişimlerini de ihmal etmediler. Kur'an'ın rehberliğinde ilim ve irfanlarını artırmaya, kendilerini daha iyi insanlar olarak yetiştirmeye devam ettiler. Bu sayede toplumlarında önemli roller üstlenerek daha iyi bir dünya için çalıştılar. Z kuşağı gençleri, Musab ve arkadaşlarının örneklerinde olduğu gibi, Kur'an'a olan bağlılıklarının ve onun hayatlarında nasıl bir dönüşüm sağladığının farkında olarak, daha güçlü ve değerli bir toplum oluşturmayı hedeflediler. İslami değerlerin ve Kur'an'ın öğretilerinin ışığında, adalet, hoşgörü, yardımseverlik ve dayanışma gibi değerlere önem vererek, toplumlarında daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamaya çalıştılar. Z kuşağı gençleri, kendi yeteneklerini ve ilgi alanlarını kullanarak, toplumlarında farklı sektörlerde etkin roller üstlendiler. İş dünyası, eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, bilim, teknoloji, sanat ve kültür gibi alanlarda çalışarak, insanların yaşamlarını iyileştirmeye yönelik projeler geliştirdiler ve uyguladılar. Toplumun her kesiminden insanlarla işbirliği yaparak, sosyal adaleti ve eşitliği sağlamaya çalıştılar. Farklı kültürler, inançlar ve yaşam tarzlarına saygı göstererek, hoşgörü ve anlayışın yayılmasına katkıda bulundular. Bu sayede insanlar arasındaki bağların güçlenmesine ve toplumun daha huzurlu ve uyumlu hale gelmesine yardımcı oldular. Maddi ve manevi değerler arasında denge kurarak, sürdürülebilir bir dünya için çevreye ve doğal kaynaklara saygı gösteren projeler geliştirdiler. İklim değişikliği ve doğal kaynakların tükenmesi gibi küresel sorunlarla mücadele etmek için,
teknolojik ve bilimsel çözümler araştırdılar ve uygulamaya koydular. Aynı zamanda İslam tarihi ve kültüründen aldıkları ilhamla, kendi kültürel miraslarını koruyarak ve tanıtarak, dünyanın farklı kültürlerinin zenginliklerine katkıda bulunma amacını sürdürdüler. Z kuşağı gençleri, Kur'an ve İslami değerlerin rehberliğinde, daha adil, hoşgörülü ve sürdürülebilir bir dünya için çalıştılar. Bu süreçte kendilerini sürekli geliştirerek ve toplumlarına değerli katkılarda bulunarak, dünya genelinde barış, uyum ve huzurun sağlanmasına önemli ölçüde katkı sağladılar. Bu hikaye, Z kuşağı gençlerinin Kur'an'a olan bağlılıklarının ve onun hayatlarında nasıl bir dönüşüm sağladığının bir örneğidir. Musab ve arkadaşlarının yaşamları, gelecek nesillere de ilham vererek, insanlığın daha iyi bir yola doğru ilerlemesine yardımcı olacaktır. Kur'an'a olan bağlılık ve onun rehberliğinde yaşamak, insanların hem kendi yaşamlarında hem de toplumlarında önemli değişimler yaratmaktadır. İnsanlar, bu değerlere sımsıkı sarılarak, daha anlamlı, mutlu ve adaletli bir yaşam sürdürmekte ve toplumlarını daha iyi bir yönü doğru yönlendirmektedirler. Musab ve arkadaşlarının çabaları sonucunda, toplumda köklü değişimler meydana geldi. İnsanların birbirine ve çevrelerine karşı daha saygılı, daha hoşgörülü ve daha duyarlı hale geldiği görüldü. Ayrıca insanların daha adil ve dürüst bir şekilde yaşamaya özen gösterdikleri ve daha çok yardımlaşma ve dayanışma içerisinde oldukları gözlendi.